Beni dünyanın her bir yerinden izleyen vatanımın güzel ve değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Selamün aleyküm değerli dostlarım. Avrupa'da öyle bir açıklama yapıldı ki gerçekten duyduğum anda bu kadar da olmaz dedim. Yıllardır gurbetçilerin, Müslüman toplumunun, Türklerin yaşadığı pek çok olay oldu. Ama bu kez yapılan açıklama yeni bir seviyede değerli dostlarım. Sözler öyle rastgele birinin sözleri değil, bir hükümet yetkilisi, ülkenin en üst düzey isimlerinden biri ve kameraların karşısında milyonlarca Müslümanı doğrudan hedef alan bir cümle kuruyor. Bunu yapamayan Müslümanlar ülkemizi terk etsin. Dostlarım, bu lafın ağırlığını bir düşünün. Bu bir kahve muhabbeti değil. Devletin içinde aktif görevde bir siyasetçi söylüyor. Peki bu söz neden söylendi? Kime mesaj veriliyor? Arka planda ne var değerli dostlarım? Avrupa'daki gerilim ortamı. Son yıllarda Avrupa'da büyük bir değişim var. Göç politikaları sertleşiyor, güvenlik kaygıları artıyor, seçim dönemleri yaklaştıkça siyasiler daha sert söylemlere yöneliyor. Özellikle bazı ülkelerde suç oranları göçmenlerle ilişkilendiriliyor, medyada entegrasyon başarılamıyor tartışmaları yapılıyor, Müslümanların yaşam tarzı gündem konusu oluyor, cami tartışmaları, başörtü yasakları yeniden konuşuluyor. Bu atmosfer bazı siyasetçileri daha agresif açıklamalara itiyor. Yani bu açıklama aslında boşlukta duran bir cümle değil, bir sürecin devamı. Sözün arka planı, neden böyle bir açıklama geldi? Dostlarım, bu sözün arkasında iki büyük sebep var. Birincisi, Avrupa'da son yıllarda artan siyasi kutuplaşma, hükümetler göçmenlerle ilgili sert ifadeleri tabanlarına mesaj olarak kullanıyor. İkincisi, suç ve güvenlik tartışmaları. Bazı ülkelerde çete olayları, şiddet olayları medyada sürekli gündemde tutuluyor ve olaylar Müslüman göçmenlere bağlanıyor. Yani siyasetçiler sert görünmek için hedef gösteriyor. Şimdi dostlarım, şimdi gelelim herkesin merak ettiği soruya. Bu sözleri peki kim söyledi? Hangi ülkenin yöneticisi? En çok merak ettiğimiz konu bu. Çünkü söz gerçekten ağır. Bu sözün nereden geldiğini bilmek aslında Avrupa'nın gidişatını anlamak açısından çok önemli. Bir ülkenin en tepesindeki isimlerden biri. Aynı zamanda hükümetin karar alma mekanizmasında aktif rol oynayan biri. Ve Müslümanlara yönelik en sert açıklamalardan birini yaptı. Ülkeyi ilk kez açıklıyoruz. Değerli izleyicilerim, dostlarım, açıklamayı yapan isim Ebba Busch. Başbakan yardımcısı ve bu sözlerin söylendiği ülke İsveç. Evet, Kuzey Avrupa'nın demokratik kimliğiyle tanınan özgürlükler ülkesi diye bilinen İsveç'te bir hükümet yetkilisi çıkıp resmen şunu dedi. Uyum sağlayamayan Müslümanlar ülkeyi terk etsin. Bu sadece İsveç'teki Müslümanları değil, Avrupa'nın tamamında yaşayan Türkleri ilgilendiren bir mesele. Peki, İsveç'te neler oluyor, neden bu kadar sertleştiler? İsveç son yıllarda büyük bir tartışmanın içinde. Değerli dostlarım, çete suçları arttı. Medyada sürekli göçmen mahalleleri konuşuluyor. Seçmen baskısı hükümeti sertleştiriyor. Muhalefet daha da sert olun diye sürekli bastırıyor. Bu ortamda iktidar kanadı göçmenlere yönelik daha sert bir dil kullanmaya başladı. Ama buna rağmen ülkede yıllardır yaşayan, uyum sağlamış, çalışan, vergi veren binlerce Müslüman bu sözlerden rahatsız. Peki değerli dostlarım, Avrupa'daki diğer ülkeler için ne anlama geliyor? Şimdi belki burada diyeceksiniz ki, tamam İsveç'te olmuş, bize ne? Ben Almanya'da yaşıyorum, Fransa'da yaşıyorum, Hollanda'da, İsviçre'de, bana ne? Şimdi ama genelde böyle bir baktığımız zaman Almanya'daki entegrasyon tartışmaları,
Fransa'daki laiklik yasaları, Hollanda'daki göçmen politikaları, Danimarka'nın yıllardır uyguladığı sert önlemler, Belçika'da Müslümanlara yönelik çıkışlar. Hepsini bir araya koyduğumuzda Avrupa'nın aynı yöne doğru ilerlediğini görüyoruz. Evet dostlarım, bu açıklama sadece bir cümle değil. Avrupa'daki göçmenler, Müslümanlar ve özellikle Türkler için çok önemli bir kırmızı çizgi bu. Şimdi bana yorumlarda yazabilirsiniz. İstiyorsanız sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz değerli dostlarım? Şimdi bana müsaade verirseniz bu haberin sonuna geldik. Ben tabii ki bu konu, bu haberler üzerinde takipteyim. Herhangi bir yenilik olursa anında bu kanalda göreceksiniz. Onun için abone olmayı unutmayın. Zili açarsanız hemen size tabii ki haber de gelir ve en son bilgileri de alırsınız. Şimdi beni devamlı izleyen, dün tekrar bir video yaptım. Havalimanında bir vatandaşımız tekrar maalesef 50.000 euro ile yanında durduruldu ve üzerinden 40.000 euro araştırma için alındı. Değerli dostlarım, bu konuda biliyorsunuz defalarca video yaptım. Defalarca bunu dile getirdim. Bakın, bilmeyenler var. Bu sırf para için geçerli değil. Sıla yolu, yaz sezonu yaklaşıyor biliyorum. Düğün yapacaksınız, nişan yapacaksınız. Değerli eğlenceler olacak. Birbirlerimize altın hediye edeceğiz Türkiye'de. Türkiye'ye gideceksin, oğlunu kızını evlendireceksin. Değerli izleyicilerim, dostlarım, bakın altın için de geçerli. Yanımızda yüksek bir miktarda altın ile Türkiye'den karayolundan bilhassa fark etmez karayolundan olsun, hava yolundan olsun yurt dışına yola çıkıyoruz. Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İsveç, Danimarka artık neredense. Değerli dostlarım bakın tekrar dile getiriyorum. Yasak. Yasak. Getirmeniz yasak. Üzerinizde bir kolye olabilir. Bunlara bir şey denmiyor. Yani bir iki bilezik olabilir. Bunlara bir şey denmiyor. Ama yüklü miktarda oldu mu bakın tekrar söylüyorum ellerinizden alırlar. Neden? Ona da belge istiyorlar, fatura istiyorlar. Şimdi diyeceksin ya ben oğlumu kızımı evlendirdim. Adam bana hediye ederken bileziği, altını, bana bunun fotoğrafını, belgesini vermiyor. Yani elinde olamaz. Onun için tekrar dile getiriyorum. Dikkat edin. Çünkü belge gösteremezsiniz, fatura gösteremezsiniz. Bütün altınlar araştırma için elinizden alınır ve geri almak çok zor olur. Peki şimdi ne diyeceksiniz? Biliyorum. Türkiye'deki banka kasalarında da sorun çıktı. Ne diyeyim? Artık güvendiğiniz büyük bir bankaya gidin, kasa kiralayın, kasanın içine bir bankada koyup da gelin. Yani bu şimdi en güvenli yol. Bundan güvenlisi yok bence. Geçen de birisi yorum yapmıştı. Ya bahçeye gömsünler onlar. Artık espri mi yaptı? Gerçekten ciddi mi söyledi bilmiyorum. Değerli izleyiciler, uzun lafın kısası dikkat. Bakın her gün istesem her gün bu konuda bir haber yapabilirim. Dünkü haberi yaptım. Akşam haberlere tekrar baktım. Tekrar iki gurbetçi gene karayolunda sınırlarda büyük miktar parayla yakalanmış. Yani sonu gelmiyor. Yeter artık akıllanmamız lazım. Yapmayalım, vermeyelim. Alnımızın terinden kazandığımız paralar. Değerli izleyiciler fazla uzatmayacağım. 9 dakikayı geçmiş. Burada saatten de görüyorum. Kendinize dikkat edin, sıhhatinize dikkat edin. Sıhhatli kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.